Merhabalar arkadaşlar tekrardan. Ee, Şimdi arkadaşlar bir PWM'lere ölü zaman ekleyelim arkadaşlar. Dead time ekleyelim. Dilerseniz bunu daha önceden tasarladığımız 3 fazlı invertörde kullanacağız birazdan tasarladıktan sonra dead time'lı PWM'leri. Dilerseniz sinüsoidal PWM üretelim ve bunlara ölü zaman ekleyelim. Yani nasıl ekleyeceğimize bakalım. Öncelikle bir normal PWM tasarlayalım. Buradan gerekli elemanları alalım. Şöyle bir sinüs dalgası alalım. Ondan sonra bize lazım olacak ne var burada? Şu konstant değişkenini alalım. Buradan başka şu bloktan şurada bir üçgen dalga alalım. Şu kalsın şimdilik. Şuradan karşılaştırma operatörü alalım. Bir de lojik operatörü alalım. Bir de arkadaşlar şöyle bir toplama bloğu alalım. Şimdi normal şekilde bir sinüsoidal PWM üretelim öncelikle. Farka da bakarız. Şuradan şöyle bir şuna 2 kHz girelim. Şurada bir sinüs tepe değeri 0.95 olsun. Frekansı 2 çarpı pi çarpı f olsun. 50 olsun. Fazla ötelemeyelim şimdi. Şuraya bir TS örnekleme değeri atalım. Hemen şuraya TS değerini tanımlayalım arkadaşlar. E-5 olsun. Şu E'yi küçük yazayım. Tamam arkadaşlar burası. Şimdi şunu not yapalım. Şöyle scope'u alalım arkadaşlar. Şunlar kalsın şimdi. Şimdi buradan normal bir PWM üreteceğim. Şurayı 2 yapalım. Şuraya 2 adet de ekran olsun. Şimdi birincisi yüksek kenar, diğeri invert olan PWM. Şunu bir çalıştıralım. Farkı göstereceğim size arkadaşlar. Şurada hata aldık. Şurada 2000, tamam. Şu TS değeri TS5-5, tamam. Neden hata alıyoruz? Tamam arkadaşlar, hata yok. Şimdi şunu büyüteyim, size net bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üst koldaki bir PWM üst tarafta, onun tersi de alt tarafta. Şurada dikkat ederseniz sıfırdan 1'e çıkarken yukarıdaki, diğeri sıfıra inecek tersi olduğu için, ama şurada eşit sürede inmiş. Bu eşit sürede indiği zaman anahtarlama elemanına zarar verir arkadaşlar. Anahtarlama elemanı çünkü gecikmeyle
kapanır. Yani bir datasheet'e bakalım buradan daha net anlayalım. Şurada ben bir IGBT'nin datasheet'ini indirdim. Burada Fuji Elektrik'in firmasının 650 volt dayanımı olan 40 amperde değeri olan 40 ampere ve 650 volta dayanımı olan bir IGBT arkadaşlar. Şimdi şu datasheet'ten şurayı incelersek şurada arkadaşlar burada iletime geçme süresi var. Şurada TD10 süresi 24 nanosaniyede geçiyor. Şurada nanosaniye. Şunu biraz büyüteyim daha net görünsün. Yükselme zamanı var arkadaşlar. Yükselme zamanı TR ne kadar? Şurada ikincisi 30 nanosaniye. Şurada turn off delay time var. Turn off delay time üçüncüsü arkadaşlar kaç? 185 nanosaniye. Yani bu MOSFET'e tetikleme PWM darbesi kesildiği zaman, yani şuradan bakalım. Şu PWM'i üst kol MOSFET'e besliyorum. Şu aşağıdaki ise alt koldakini besliyor. Yani bir bacaktaki alt kol. Şimdi bir tanesi iletime geçtiği an diğeri kesime gitmesi lazım. Sıfıra inmesi lazım ama aynı anda buradaki PWM ile iletilmiş ama bu mümkün değil arkadaşlar. Yani burada mümkün görünmüyor datasheet'e baktığımız zaman bu MOSFET için, pardon bu IGBT için, anahtarlama elemanı için mümkün görünmüyor. Çünkü neymiş? Burada turn off delay time'ı 185 nanosaniye sonra tamamen kesime geçiyor bu arkadaşlar. Yani o zaman şuraya 185 nanosaniyelik bir süre vermem lazım. Daha sonra bunun iletime, yani bu kesime gitti ya arkadaşlar şurada. Şurada kesime gittiği andan 185 nanosaniye sonra bunun iletime girmesi lazım. 1 olması lazım. Yani bu PWM çıkışını vermem. Demek ki üst koldaki PWM'i 185 nanosaniyelik bir gecikmeyle vermem lazım. Bunun için bu PWM'e ölü zaman eklemem lazım. Yani dead time eklemem lazım. Birazdan ekleyeceğim arkadaşlar. Nasıl eklendiğini göstereceğim Simulink'te. Daha detaylı inceleyersek datasheet'i. Buradaki 185 nanosaniye arkadaşlar 25 santigrat derecede ortam 25 santigrat derecede ve 400 volt değerinde ise ve VCC gerilimi 20 amper buradaki değerlere göre biz bunu da kullanmayacağız. Daha yükseğini kullanacağız. Çünkü burada 150 daha gerçekçi bir rakam. 150 santigrat derece. 150 santigrat derece ortam şartında ise arkadaşlar neymiş? Turn off delay time'ı burada 215 nanosaniye. Biz buradan da biraz daha yüksek vereceğiz. Ama daha fazla yüksek vermemiz önerilmez arkadaşlar. Neden? Bu sefer de arkadaşlar çıkış sinyalimiz bozulacak. Yani verimsizlik oluşacak. Yani 220-230 bandında verirsek iyi olur. 230-240 civarında. Tabi bunları deneyerek de görebiliriz. Şimdi arkadaşlar biz Simulink'te iki PWM darbesi arasına yaklaşık bir 230-220 nanosaniyelik bir gecikme koyarak sinüsoidal PWM ile üretelim. Ardından 3 fazlı MOSFET köprüsüne bağlarız bunu. Daha önceden tasarlamıştım zaten onu. Şimdi şunu kapatalım arkadaşlar. Bu ölü zamanı nasıl ekleyebilirim arkadaşlar? Şu şekilde ekleyebilirim. Şimdi şurayı bir sileyim şurayı. Scope'u şuraya çekeyim arkadaşlar. Şunu da sileyim. Şunu da buradan sileyim. Bunu da sileyim arkadaşlar. Buradan bir çizerek göstersem daha net olur. Sonra yaparak daha da net anlaşılır. Şimdi arkadaşlar şu benim üçgen dalgam değil mi? Yani şuradaki. Şu scope'u buraya getirirsem, şunu çalıştırırsam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu üçgen dalgamı, pardon sığmadı. Şöyle. Şu şekilde. Bu üçgen dalgamı arkadaşlar eğer buna bir DC offset ekleyip bunu biraz yukarı kaydırırsam ve bir aynı değerde de aşağı kaydırırsam, yani demek istediğim şu. Şuradan bakalım. Şöyle farklı bir renk alayım. Şunu şöyle MC değeri kadar şöyle yukarı çıkartırsam, düzgün çizemiyorum ama üçgen dalganın aynısı, sadece yukarı ötelenmiş hali.
Şunu yukarı ötelersem arkadaşlar şöyle. Bir de arkadaşlar aşağı öteleyeyim. Aynı değer kadar. Bu ne kadarlık? Arkadaşlar şöyle MC değeri kadar artı MC değeri kadar yukarı öteledim. Şöyle rengi değiştireyim. Bir de aşağı öteleyeyim arkadaşlar. Şöyle aynı şekilde. Şöyle aşağı ötelersem. Şu ne oldu arkadaşlar? Şurada eksi MC. Şöyle eksi MC bir katsayı arkadaşlar. Birazdan belirleyeceğim. Yani şu benim orijinal, şuradaki benim orijinal üçgen dalgam. Bu ise MC kadar yukarı ötelenmiş hali. Şu ise MC kadar aşağı ötelenmiş hali. Ben şu kalemin rengini değiştireyim. Şöyle. Şu renkten alayım. Ya da şu renk olsun. Şimdi benim sinüs dalgam arkadaşlar şu şekilde buraya geçtiği zaman artık burada değil de şuralarda, şu ve şuralarda şuralarda anahtarlanmayacak arkadaşlar. Şurada bir ölü zaman, şuradan gösterirsem daha çok net anlaşılır arkadaşlar. Şimdi ben aynı sistemi buna ekleyeyim. Şu scope'u buradan çekeyim. Şu benim toplama bloğum şurada. Şu toplama bloğumu ikisini artı evet. Şöyle şunun rengini yuvarlak yapayım arkadaşlar. Daha kolay olur. Şu benim konstant değerim bloğum. Burada normal sayı yazdığım zaman bu değeri veriyor. Şimdi önce bir yukarı öteleyeyim bunu arkadaşlar. Ne kadarlık öteleyeyim? Şöyle 2 yazayım. Şu değeri, şu üçgen dalgamı alayım şuradan. Şimdi benim skobum burada. Benim orijinal üçgenim bu. 2 değeriyle ötelediğim üçgen ise ikincisi. Şöyle şunu çalıştıralım bakalım. İkisi de aynı. Pardon arkadaşlar. Niye gelmedi? Şunu bir sileyim. Evet, gelmedi. Burada bir hatamız mı var? Yok. Şöyle tekrar bir scope alayım. Şunu sileyim. Şuradan bakalım. Evet, değeri 3'e çıkmış burada. Tamam, üst üste şimdi gösterebilirim. Şunun girişini, az önce scope'ta bir hata oluştu galiba arkadaşlar. Çözemedim onu. Şimdi şu diğer orijinal üçgenimi de aldım. Üst üste bindireyim bunları arkadaşlar. Şuradan. Şurası çok fazla. Şurayı 0.02 yapayım. Pardon, bunlar. Şunu tek ekranda göstereyim. Tekrardan çalıştırayım. Şunu neden böyle yaptı? Şunu sileyim. Şuradan bir max alayım. Şimdi bu benim ötelenmiş üçgen. Bu da orijinal üçgen. Şuradan scope'u alalım. Şimdi daha net görürüz. Çok fazla öteliyor arkadaşlar. Şunu böyle 2 girdiğim için üste atıyor. Kaç girelim arkadaşlar? 0.5 girelim. Hala çok. 0.01 girelim. Birazdan bunu iyice açıklayacağım size arkadaşlar. Şöyle bir görünecek şekilde gelsin. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 0.01 de çok düşük oldu. 0.1 olsun. Ki daha net görün diye söylüyorum. Şimdi buraya. Evet arkadaşlar, şimdi bu benim mavi olan benim orijinal üçgenim.
bu diğeri de 0 nokta kaçla öteledim? 0.1 değeriyle öteledim diğer üçgen arkadaşlar. Şununla işimiz yok. Şimdi bir de aynı şekilde eksi değeriyle aşağıya ötelemem lazım. Onu da şu şekilde yaparım. Yine şu toplama bloğunu aldım. Bir çıkarmam lazım. O yüzden şuraya eksi yazdım. Yine aynı değeri aldım arkadaşlar. Şuradan şöyle şuraya yine üçgenimi aldım. Şunu sileyim. Yine şurada üçgenimi aldım. Şunu aynı hizaya getireyim. Okuması kolay olsun. Şu şöyle. Şu da şöyle. Tamam. Şimdi bu benim 0,1 yukarı öteledim. Bu diğeri de 0,1 aşağı öteledim. Şunu 3 yapayım. Şöyle 3 girişli olsun. Şunu sileyim. Şu aşağı öteledim. Şu ortadaki de orijinal üçgenim. Şimdi bunlara bakalım arkadaşlar. Şöyle burayı. Evet. Şu şekilde. Böyle tam görünsün. Şu sarı olan yukarı öteledim. Kırmızı olan aşağıya öteledim. Mavi de orijinal üçgenim. Şimdi bunu sinüs dalgasıyla sinüs dalgasını buradaki sinyalle yani sarı ve kırmızı olanla örneklediğim zaman arkadaşlar araya benim bu belirlediğim buradaki 0,1 değerine göre bir ölü zaman girecek. Birazdan 0,1 değeriyle de oynayacağız. Yani oradaki değerle de oynayacağız ve elde etmek istediğimiz ölü zaman değerini gireceğiz. Şimdi şu skopla artık işim yok. Şunu sileyim. Şunu da sileyim. Şu şöyle gelsin. Sen de şöyle gel. Şöyle gel. Evet. Şimdi ben sinüs dalgamı aldım arkadaşlar. Bir tane daha karşılaştırma operatörü aldım. Bir yukarıdaki ötelediğim işaretle karşılaştıracağım. Bir de arkadaşlar aşağıdaki işaretle karşılaştıracağım. Yani şuradaki pardon yukarı öteledim. Şunu da aşağı ötelediğimle karşılaştıracağım ki araya ölü zaman girebilsin. Ama sinüsümü ikisine de aynı şekilde vereceğim. Şimdi arkadaşlar scope'tan bunlara bakacak olursak max'a gerek yok. Şunun girişini 2 yapalım. PWM sinyallerimize bakalım. Şuradan şunu 2. Şurayı da 2. Şunu kapatalım. Şimdi şu sinyalleri girdiğimiz zaman şimdi şurayı şöyle büyütelim. Hatta diğerinin tersi olacak. Ama NAT kapısını da ekleyelim. Pardon. Aşağıdaki onun tersi olacak. NAT'ı da ekleyelim şuraya. Daha net görelim. Şimdi şu benim PWM'i normal PWM'im. Bu da tersi arkadaşlar. Ama arasında ölü zaman olacak şimdi. Şimdi inceleyecek olursak şöyle çalıştıralım. Şimdi şuradan bakalım. Şurada görüldüğü gibi arkadaşlar bu sıfıra indiği zaman alttaki hemen iletime geçmiyor. Bakalım ne kadar süre gecikmede geçmiş diğeri. Şuradan alalım kursörü arkadaşlar. Şuradan ek screen kursörü de aktifleştirdiğimiz, gerçi screen'e gerek yok. Kapatalım bunu. Şimdi şuradaki süreyi ölçelim arkadaşlar. Şurayı biraz daha büyüteyim. Daha net görelim. Şunu kapatayım. Şimdi şuradan delta T'ye bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. Bu diğerini de getirelim. Diğer kursörümüz nerede? Şurada. Şimdi arada ne kadarlık ölü zaman koyduk? Burada çok fazla. 24.827 mikrosaniye. Bunu düşürmemiz lazım. Bizim MOSFET'imiz neydi? Bakalım tekrardan. Şöyle 215, şöyle 250'ye falan, 250 nanosaniyeye getirelim. Şuradaki delta T şu an 24.8 mikrosaniye. Çok fazla. O zaman bizim bu değerimizi düşürmemiz lazım. Şöyle
0 0 deneyerek göreceğiz. 0 0 0 1 yazalım. Şunu büyütelim ki okunabilsin. Ya da çok mu yazdık? Şöyle 0 0 0 2 olsun. Şunu biraz büyüteyim. Şunu da büyütelim. 0.0002. Şöyle deneyelim bakalım ne kadarlık verecek. Şurayı tekrardan şöyle büyütelim herhangi bir yerinde. Şuraya. Şöyle şuradakine bakalım. Şimdi şunu şuraya getirdik mi? Şunu da şuraya getirelim ve bakalım kaç nanosaniye. 50 nanosaniye. Biraz çok düşük olmuş. Arttıralım. Kaç yapalım? Bir sıfıra eksiltirsek kaç olur acaba? Şöyle bir sıfır eksiltelim. Şimdi bakalım. Şöyle şurayı büyütelim. İyicene. Çok büyüdü, pardon. Tamam, ölçebiliriz şimdi. Şu şekilde arkadaşlar ölü zaman ekleyebiliyoruz. Simulink''te. Şimdi kaç olmuş? 500 nanosaniye olmuş. Çok fazla. Demek ki bir sıfır kurtarmıyor. Nasıl yapalım? Bize 250 lazım. 250 lazım. O zaman şuraya sıfırı ekleyelim. Şurayı 9 yapalım. Şuraya da 0 ekleyelim. Pardon. 0 ekleyelim. 9 yapalım. Ne kadar olacak bakalım. Son kez bakalım arkadaşlar. Sonra siz denersiniz. Öyle biraz uğraştırıyor burası. Şu şekilde ekleyebiliyoruz. Şunu ölçelim. Yaklaşık olarak kaç? 220. Evet arkadaşlar 230 nanosaniye yakaladık. 224 nanosaniye kurtarıyor bizi. Şimdi datasheet'imizde kaçtı? 215'ti. 224 gayet kurtarır. Daha fazlası zaten biraz daha fazla da artırabiliriz de. Yani sonuç olarak bunu deneyerek görebiliriz. Yani sistem üzerinde, donanım üzerinde direkt deneriz. Daha iyi olur. Osiloskoptan ölçümleri alırız. Şu an sadece nasıl tasarlandığını gösteriyorum Simulink''te. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bir fazı sürecek olanı tasarladım. Şöyle şunu sileyim. Hemen 3 faz için yapayım ve şeyde deneyelim. Daha önce tasarladığımız invertör devresinde deneyelim. Şöyle şunu hemen çokladık. İkinci faz şurada. Üçüncü faz olur. Şunu ekrana sığdıralım. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar şunları silelim, daha net götürelim sinyalleri, bir hata olmasın. Hatta şunu biraz ya da kalsın öyle. Yine aynı sinyaller geliyor arkadaşlar. Üst koldakilere şöyle. Şu üst koldaki, şu alttaki, şu üstteki, şu da alttaki. Sadece yapmam gereken buradaki 120 derece öteleme vermem lazım buna. 2 çarpı pi bölü 3 dersen bu olur. Diğerine de eksi, şuradan eksi 2 çarpı pi bölü 3 dersem bu da tamam arkadaşlar. Şimdi şuraya pin atalım. Aşağıda input diyelim. Şuraya output pardon.
Şuradan output atalım. Şunu bir alt subsistem yapacağım arkadaşlar. Şimdi şu bir, şu şuraya gelsin. Şu şuraya. Sen şuraya. Sen de şuraya. Şu scope'u silelim buradan. Şimdi bunun ismi bu PWM 1, şu PWM 1 alt tire n, yani tersi, şu PWM 2, şu da PWM 2 alt tire n olsun. Şu da PWM 3, şu da PWM 3 alt tire n. Tamam arkadaşlar, şunu bir alt sistem yapayım. Şunları sileyim. Şunu da sileyim. Şunu şuradan çekeyim. Şunlar niye geldi? Şunları da sildik. Şunu şimdi arkadaşlar burası tamam. Ben daha önce tasarladığım invertör devresini açalım arkadaşlar. Şimdi benim DidTime ile ürettiğim blok şu. Şunu hemen kopyalayayım. Şöyle Ctrl C. Şuraya Ctrl V ile yapıştırayım arkadaşlar. Şöyle biraz küçülteyim. Biraz büyük olmuş. Şimdi normal şartlarda bunu normal şartlarda çalıştırdığım zaman arkadaşlar şu şekilde çalıştıralım bir. Daha önceki videolarda bu var arkadaşlar. İzleyebilirsiniz oradan bunun tasarımı. Biz sadece şimdi PWM'lerimize DidTime ekledik. Ölü zaman ekledik. Bu normal deneme akımları inceleyelim. Çıkış akımlarını. Tamam arkadaşlar. Bunun frekansı çok yüksek. Ben burada frekansı ne kullandım arkadaşlar? 2 kHz. Bu diğerinde kaç kullanmışım? Şurada 20 kHz kullanmışım. Şunu da 2'ye çekelim. Sinyallerimizi inceleyeceğiz birazdan. Aynı olsun diye söylüyorum. Şunu tekrardan çalıştıralım. Şimdi normal şekilde ölü zaman eklenmeden oluşan sinyal bu şekilde arkadaşlar. Çıkış akımları bu şekilde. Tepe değeri 10 amper. Şimdi arkadaşlar şununla sürelim. Yani ölü zamanla sürelim. Yani şunu şöyle şuraya alayım. Şunu şuradan sileyim. Şunu biraz daha küçültelim. Şunu şuraya sığdırırsak uğraşmamış oluruz. Tamam. Şimdi bununla deneyelim. Bir bakalım nasıl oluyor. Ölü zaman eklenmiş halde. 10.75 amper arkadaşlar. 10.75 amper tepe değeri var. Birazcık daha düşük sanki. Bir diğeriyle bir daha deneyelim. 10.75'ti. Bunu kafada tutalım. Şuradan Ctrl Z, Ctrl Z, tekrar Ctrl Z. Tamam. Şimdi tekrar deneyelim bununla. Diğeri 10.75'ti. Burada 10.18, daha yüksek burada. Yani hemen hemen aynı. Diğeri başka özellikten de farklı olabilir. Tekrardan bunu silelim. Ya da bu kalsın arkadaşlar. Bu normal ölü zaman eklenmeden olan şey. Bu çıkış gerilimlerine bakalım. Faz nötr arasına bakalım. Şunu şöyle büyütelim.
Faz nötr arası gerilim bu şekilde arkadaşlar. Siz daha bunu da paylaşacağım videonun alt kısmında, daha detaylı inceleyebilirsiniz. Hatta şunun ismini şuraya yazayım da karışmasın. Şu neymiş? SPWM alt tire dead time. Alt tire time. Eklenmiş hali burada, evet. 2 kHz, tamam. Şurası 0.95. O şeyden akımlar bu şeyden farklı. Şurası 0.95 tepe değeri. Bu diğerinde kaç yapmışız? Bakalım. Bu 0.90. Bunu da 1.95'e çekelim arkadaşlar. Hiçbir fark olmasın. Onu istiyorum. Ölü zaman eklediğim haldekiyle 5 K 0.95 okey. Tekrardan şimdi bir normal şekilde deneyelim ölü zaman olmadan. Evet, burada da aynı amperi veriyor. Maksimum değeri. Yani gördüğünüz gibi bir fazla bir fark oluşmuyor arkadaşlar. Sadece çıkış işaretinde biraz fark oluşabilir. Şunu tekrardan buradan silelim. Bu diğerini getirelim. Bizim ölü zaman eklediğimizi getirelim buraya. Şöyle oturtabilirsek. Tamam. Çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi akımlarımıza bakalım tekrardan. Tamam. Şurada faz nötr arası gerilimlerimiz. Şimdi burada söylemek istediğim, şurada eğer ölü zamanı ben arttırırsam ne olur? Mesela bir sıfır azaltayım buradan. Şuradan da bir sıfır azaltayım. Şu an mesela ölü zaman süresini arttırdım. Eski 230 nanosaniyeydi. 220 40 mıydı? Onu mesela şu an arttırdım. Mikrosaniye seviyesine getirdim. Şimdi deneyelim bakalım ne olacak. Çok fazla bir şey olmadı. Çıkış akımımız sadece şekli bozuldu. Biraz daha belirgin olabilmesi için biraz daha süreyi arttırayım. Ben en iyisi şöyle bir sıfır daha sileyim ben. Şuradan da bir sıfır sileyim. Şimdi bakalım. Yani çıkış akımı daha da bozuldu burada. Gerilimlerimize bakalım. Bu süreyi tekrar eski haline getireyim arkadaşlar. Şöyle MOSFET'in izin verdiği süreye 0. Burada çok fazla belli olmuyor arkadaşlar. Simulink anahtarları ideal kabul ettiği için gerçek hayatta, ama burası çok fazla etki eder. Bu yüzden fazla aşırı yapmamaya çalışalım bu süreyi. Tamam, tekrardan 1 2 3 1 2 3 tamam. Şuradan tekrardan çalıştıralım. Tamam arkadaşlar, şuradan bir skop alalım. Son kez üstünden geçelim. Şunu silelim. Şuraya 2. Şuna da 2 yaptık mı? Şimdi benim birinci sinyalim, birinci PWM ve birinci PWM tersi arasında ve diğerleri 2 ve 2'nin tersi, 3 ve 3'ün tersi arasında ölü zaman var artık arkadaşlar. Şu ölü zamanı da şuradan ölçelim tekrardan. Şimdi şuradan alabiliriz. Şu an bir hata var galiba. Yok, tamam. Daha fazla gittik gene. Pardon. Şuradan alalım. Tamam,
Şuradan kursörü alalım. Şurası yaklaşık ve şurası 226 nanosaniye, yaklaşık 224. Şurada delta t değeri 224 nanosaniye. Evet, kurtarıyor arkadaşlar. Şu datasheet'ten tekrar bakacak olursak 215. Evet. Bu şekilde arkadaşlar ölü zaman ekleniyor Simulink'te. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Şunu da ekleyeyim videonun alt kısmına. Şu şekilde ikisini de ekleyeyim. Şunu şuraya çekeyim. Bu ölü zaman olmadan bu ölü zamanlı arkadaşlar. Aynı bu şekilde bunu da videonun açıklama kısmına ekleyeyim. İncelerseniz sizin için yararlı olur umarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.